Sevgili çiçek severler, öncelikle hoş geldiniz. Bugünkü konumuzdan bir tanesi ölmeye yüz tutmuş, cılızlaşmış, artık çürümeye başlamış bir çiçeği nasıl kurtarabiliriz? Yine ikinci bir konuda büyümesi durmuş çiçekleri nasıl canlandırıp büyümesini sağlayabiliriz? Bir çiçeğinizde cılızlık varsa öncelikle onda bir zararlı var mı diye kontrol edin lütfen. Un biti olabilir, tırtıl olabilir, başka siyah veya o çiçeği seven böcekler olabilir. Mutlaka ve mutlaka çok ince detaylarına kadar gözlemleyin. Çünkü un biti zararlısı çok ufaktır, çok zor görülür ama un şeklinde etrafa yumurta dağıttığından onu rahatça seçebilirsiniz. Tırtıl ise yer yapraklarda delik açar ve kaçar gider. Her zaman tırtıla rastlamayabilirsiniz. Tırtıl da çiçekler için oldukça zararlıdır. Ayrıca siyah ve yeşil benzeri böcekler de çiçeklere musallat olmakta ve onları cılızlaştırmaktadır. Bunun haricinde bitkilere çok fazla su verdiğinizde kök çürümesi yaşayabilirsiniz. Kök çürümesinin yanı sıra yine çok sulu ve havasız kalan topraklarda mantar hastalığı başlayabilir. Bu da yine kök çürümesine benzer. Çiçeği yavaş yavaş çürütmeye başlar. O toprağa başka bir çiçek ekseniz dahi o toprak diğer çiçeği de çürütür. Bir başka husus da her ne kadar bilimsel olarak bu çiçek bu tür toprağı seviyor dense de ve siz o toprağı o çiçeğe verseniz de yine de çiçek o toprakta istediği aradığı mineralleri bulamayabilir. Zayıf kalır, cılız kalır, bazen çürümeye yüz tutar, bazen de hiç büyümeden olduğu yerde sayar. Bazen çiçek yerini de sevmez. Bazen çiçek yanındaki arkadaşlarını da sevmez. Böyle bir durumda yerinin değiştirilmesi de çok isabetli bir karar olacaktır. Sevgili çiçek severler, eğer ki çiçeklerinizde herhangi bir zararlı varsa mutlaka ilaçlamalısınız. Ayrıca o topraktan da kurtulmalısınız. Maalesef ki o toprağı başka çiçeklere kullanırsanız eğer o çiçeği de çürütmeye başlayabilirsiniz. Öncelikle toprağından çok iyi ayıklayıp yeni sağlıklı bir toprağa aktarmak, aynı zamanda çiçeği de bol bol ilaçlamak bu çiçeği kurtarmak açısından sağlıklı olacaktır. Bol sudan çürümeye başlamışsa eğer çiçek, bunu lütfen kuru, besinli bir toprağa aktarın. Burada mümkün olduğunca havadar bir yerde tutarak canlanmasını bekleyin. Aynı zamanda bu çürümenin sebebi toprağındaki mantar da olabilir. O nedenle o toprağı havalandırın. Bir müddet nadasa bırakın, havadar bir yerde, bahçeniz varsa bahçenizde havadar bir yerde dağıtarak bırakın. Çünkü o topraktaki mantar hastalığı geçmeden başka bir çiçeğe kullanmanız ona da zarar vermeniz anlamına gelir. Çiçeğiniz çürümüyor da kuruyorsa eğer. Evet, bazen kurumuş çiçekleri de kurtarmamız mümkün. Onu da şu şekilde yapabiliyoruz. Sera ortamı yaratırsak kurumaya başlamış çiçeklerde çiçek derhal canlanmaya başlayacaktır. Çünkü çiçeğin yapraklarının kuruması demek, şöyle açıklayalım. Yapraklardan çiçek gün boyunca buhar salgılar ve su kaybeder. Kökten de çok iyi su alamıyorsa aldığı su kaybettiği sudan az ise çiçek kurumaya başlar. Dolayısıyla biz yapraklardan çok fazla su kaybetmemesi için ona nemli bir sera ortamı yaratırsak eğer çiçeği köklenene kadar idare etmiş ve ona yardımcı olmuş oluruz. Bu arada çiçeklerin saksısını değiştirirken eğer çiçek kan kaybetmiş ve çok küçülmüşse onun boyuna uygun bir saksıyı almalıyız. Eğer çiçek çok büyükse ve bir önceki saksısına uygunsa yine aynı ölçüde bir saksı, saksısından çok daha fazla gelişmişse ve eski saksısı da aslında ona yetersiz geliyorsa daha büyük saksıya yerleştirmeliyiz. Sevgili izleyiciler, şimdi burada benim çok kısa zamanda saksı ve yer değişimiyle çok hızlı bir gelişime uğrayan 3 tane çiçeğim mevcut. Bu görmüş olduğunuz kaktüs 2 yıl boyunca 5,5'luk saksıda çok küçük bir vaziyetteydi. Hatta artık 2 yıl oldu. Onu ben büyük saksıya alayım dedim. Bu yaz büyük bir saksıya aldım. Daha doğrusu bahar aylarında yaza çıkarken. Yine gelişimi durmuştu. Hiç gelişmiyordu. Ben bunu
balkonun az güneş alan tarafından gün boyu daha fazla güneşi alan tarafa koydum ve bir ay içerisinde birdenbire 2 katına çıktı. Çok canlandı ve hızla hala büyümeye devam ediyor. Ben de şaşırdım nasıl oldu bu iş diye. Yine şu gördüğünüz kaktüs de bu da olduğu yerde sayıyordu. Bu aslında bir ay bile değil, 15-20 gün içerisinde gördüğünüz gibi yeni bölümler çıkartmaya, yavrular vermeye başladı. Birdenbire çiçek canlandı. 2 ay boyunca durduğu yerde sayıyordu. Ben bir tanıdığım çiçekçiden hazırlamış olduğu besinli bir toprak almıştım. Daha doğrusu tesadüf oldu. Besinliymiş o. Benim haberim yoktu. Toprak ihtiyacım vardı. Birkaç çiçeğe verdiğimde çok hızlı geliştiğini görünce hemen akabinde gidip aldım. Diğer çiçeklerimin de topraklarını değiştirdim. Çok sevdim çünkü bu toprağı. Çiçekler birdenbire coşmaya başladılar. Gördüğünüz gibi toprak değişimiyle çiçek kendisine geldi. Yine bu gördüğünüz kivi çiçeği de bana arkadaşımdan gelmişti. İlk aldığımda bu boylardaydı. Çiçek bitti tükendi. Ucunda kurumuş 3-4 tane yaprağı kalmıştı. Bu bitki besini olan toprağı keşfedince bunun da toprağını değiştirmek istedim. Bu da 20 günde kurumuş 3-5 yapraktan bu hale geldi. Gözlerime inanamıyorum ki benim kivi en sevdiğim çiçeklerden bir tanesidir. Sevgili çiçek severler, belki çoğunuz biliyorsunuzdur ama ben yine de videoda değinmek istiyorum. Çiçeğin toprağını değiştirirken saksısını ilk önce kenarlardan saksıyı yan tutarak bastırarak bir esneme sağlayıp kenarlardan çözülmesini sağlayalım. Eğer kenarlardan çözülmüyorsa ince bir bıçak yardımıyla kenarlarını şöyle açaraktan toprağın etrafından yardım alalım. Daha sonra çiçeği elimize alıp sol elimize koyup sağdan saksıyı yavaş yavaş boşaltmalıyız. Tam ters çevirip boşalttığınızda çiçek kırılabiliyor. Böyle nazik ve hafif bir şekilde alırsanız çok daha iyi olacaktır. Çiçeğin gövdesinin kırılmamasına dikkat ettiğiniz gibi kökleri de çok fazla koparmamaya önem vermeliyiz. Çünkü çiçeği asıl besleyen kökleridir biliyorsunuz. Çiçeği değiştirmeden önce toprağını birkaç gün önce sulamış olunmasına dikkat edelim. Çünkü toprak köklerden hızla ayrılmaya başlar ve çözülür. Bizim yeni kökleri toprağa tutundurmamız zaman alabilir. Bu nedenle çözülmesin diye kökler topraktan biraz kuru olmasına özen gösterelim. Ama eğer ki toprağınız zararlı bir topraksa, o topraktan kurtulunması gerekiyorsa, evet sulanmış ve çok rahat kökten çözülebilen bir toprak olması gerekiyor ki tamamen o zararlı topraktan kurtulun. Köklere zarar vermeden onları birbirinden ayırın ve kökleri tertemiz, hastalıksız bir toprağa aktarın. Biliyorsunuz kaktüs ve sukulent cinsi çiçekleri yeni toprağa aktardığınızda sulamamanız gerekiyor. Diğer çiçekleri ise sulamanız gerekli ve her çiçek yeni toprağa değiştiğinde mutlaka bir müddet gölgede bırakılmalıdır. Bu çiçeğin cinsine göre bir hafta, 10 gün ya da 15 gün ya da bir ay olabilir. Çiçeklerin toprak değişim zamanı bahar aylarıdır. Ancak hani bitki cılızlaşmış, ölmeye başlamış, hastalık kapmış ya da olduğu yerde sayıyor, o toprakta can bulamamış ise bunu erkene alabiliriz ya da daha geç yapabiliriz. Kış aylarında zaten yapmamıza gerek yoktur. Bitkiden biz gelişme ya da bir çiçek açma gibi bir şey beklemiyoruz ki çiçek açan, gelişen bazı kışı seven çiçekler var. Onlar ayrı ama normal çiçekler genellikle yazın gelişim gösterirler. Sevgili çiçek severler, sizlere dilim döndüğünce toprağın ve yerin değişiminin çiçeklerin gelişimi üzerindeki etkisinden bahsetmeye çalıştım. Videomu beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna tıklamanızı, bildirimleri açmanızı ve abone olmadıysanız hala abone olmanızı rica ediyorum. Sizlere sağlıklı, hayırlı günler dileklerimle Allah'a emanet olun.